Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu efsane güzel çantayı yapacağız sizinle. Bakar mısınız? Duruşuyla, modeliyle, renkleriyle hakikaten çok güzel oldu. Yıldız modeli bakın bu sefer sadece 3 noktada kullandım. Farklı renklerle çantamıza farklı bir hava kattığını düşünüyorum. Alt kısmımız tamamen çakma trabzanlarla oluşuyor. Üst kısımlara çıktığımızda ise filenin ve yıldız modelin harika uyumunu görüyorsunuz. Çantamız çok güzel, oldukça kullanışlı boyutlarda. Dilerseniz günlük hayatta kol çantası, dilerseniz özellikle plajlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir boyutta. Ama ben daha küçük yapmak istiyorum derseniz elbette ölçülerinizi rahatlıkla küçültebilirsiniz. Motifleri, özellikle yıldızları yerleştirmekte sıkıntı yaşamayacaksınız. Çünkü biliyorsunuz zaten hemen iki ilmek üzerine kuruluyor yıldızlarımız. Kahverengi, şöyle benim turuncuya yakın bir hasır rengim var. Onu kullandım ve burada görmüş olduğunuz daha önceki çantalarımda da çok kullandım. Bana kuşkonmaz yeşili dendi ama gerçekte ismi nedir onu bilmiyorum. Ve klasik açık saman renginde. Bazı yerler bej diye satıyor ama açık saman rengi diyorum. Hasırın en açık tonu diyebiliriz. Bu tonda da ana rengimi kullandım. Şöyle hemen göstermek istiyorum sizlere iç detaylarını. Astarımız var. Hemen şurada sapları taktığımız filenin altından astarımızı yaptık. Yine çift cebimiz mevcut. İçine biraz ip koymuştum. Evet, hemen şöyle çantamızın enine bakalım. Şuradan tutuyorum. Çünkü ağız kısmını şimdi baz almayalım. O yanıltıcı olabilir. Çünkü o kısımda görüyorsunuz hem ters sık iğne var hem 2 tane ilmek kaydırma var. Onlar birazcık toparlıyorlar. Evet, şöyle hemen şöyle göstermek istiyorum. 49 santim tam olarak 49 santim genişliğimiz var. Hemen boyunu da söylemek istiyorum sizlere. Şöyle bakın, şöyle çevireyim daha rahat bir şekilde görebilmemiz için. Bu arada bakın görüyorsunuz tabanımız da tamamen çakma trabzan ve sonrasında üstüne de çakma trabzanla devam ettiğimiz için böyle bir görüntü bütünlüğü sağlanmış oluyor. Şimdi şuraya kadar şöyle hemen bakalım. Şuraya kadar bizim evet gövdemiz şuradan başlıyor. Bakın sadece derinliğini almadım. Doğrudan boyunu alıyoruz buradan. Evet 38 santim şöyle göstereyim. 38 santimde toplamda boyumuz var. Bu arada hemen gram bilgisini de vereyim onu unutmadan. Bu çantamda yaklaşık 500 gram ip kullandım. Yaklaşık diyorum. Hani çünkü aslında 500'e yakın şöyle 480 gram falan kullandım ama 500 diyelim. İplerin kalınlığına göre değişkenlik gösterebilir. Bu tarz çantaların gramajlarına baktığınız zaman mutlaka biraz fazla alın ipinizi. Çünkü herkesin kullandığı ipler farklı. Bazı ipler gerçekten çok gramajlı oluyor. Daha sert ve kalın bir dokuda oluyor. O zaman onlarda daha fazla gramajlı ip gidebiliyor. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Çantamda kullandığım ipin tamamı kağıt iptir. Ancak sizler bu çantayı dilerseniz rafya ile makrome ile de çalışabilirsiniz. Yani dilediğiniz ipi kullanabileceğiniz bir model yaptık. İstediğinizi yapın. Hiç önemli değil. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup özellikle yorumlarınızla, beğenilerinizle destek olursanız çok çok mutlu olurum. Sizler beğendikçe, yorum yaptıkça videolarımız daha fazla kişinin karşısına çıkabiliyor. Emeklerimizin karşılığını alabilmemiz, videolarımızın devamının gelmesi açısından bunlar çok kıymetli. Haydi hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen çantamızı örmeye başlayalım. Evet başlayalım dilerseniz. Bakın bu şekilde açık saman renginde bir kağıt ipim var. 3,5 milimetrelikte tığ kullanıyorum. Şimdi öncelikle ben 80 tane zincir çekerek geldim. Büyük bir çanta yapıyoruz. Vakit kaybetmedim. Bakın 80 tane zincirimi çektim. Şimdi 80 tane zincirimi çektikten sonra bakın 2 tane daha zincirimi çekiyorum ve tığımı dolayıp bu 2 tane zinciri boş bırakıp sonrasında arka loblardan bu 3. zincire giriyorum. Ve buraya bir çakma trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Geliyorum.
arka lobdan bakın yine giriyorum. Uzatıyorum ve çakma trabzanımı yapıyorum. Tığımı doluyorum. Hemen arka lobdan giriyorum ve yine çakma trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde toplamda 80 tane çakma trabzanım olmuş olacak. Sıra sonuna geldiğimde tabanımızı bu şekilde git gel tabandan oluşturacağız. Büyük bir çanta yaptığımız için de uzunca bir zincirle başladık. Ortalama 40 santim civarlarında bir taban olsun istiyorum. Enini istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Siz tabii daha küçük bir ölçüde yapmak istiyorsanız o zaman zincir sayınızı azaltarak çantayı daha küçük formatta yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Ben biraz plaj çantası gibi büyük bir çanta yapmayı planlıyorum. Evet, çakma trabzanlarım bakın bu şekilde duruyorlar. Şimdi hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi bakın çantamın tabanının ilk sırasını bitirdim. Hemen bir ölçelim. Kaç santim olmuş? Evet. Şu an 45 santim olmuş. Ben 40 santimde bitirmek istiyorum bunu. O zaman bakın ne yapıyorum size örnek olsun. Hani benimle aynı zincirle başlıyorsunuz ya. Her zaman böyle istediğiniz uzunlukta olmayabiliyor. Mesela sizinki daha büyük oldu değil mi? Ne yapacağız? Bakın neresi? 40 santim neresi? Bakalım hemen. Bakın 40 santim burası. Yani 3, 6, 9, 10. 10 tanesini söküyorum. Yani kaç zincir çeksem yetiyormuş benim için? 70 tane. Fikir olması açısından size de bakalım şimdi. 3, 6, 9, 10 tane söktüm gibi gözüküyor. Bakalım. Yine bir ölçelim. Şöyle bir güzelce bakalım. Evet, bir tane fazla sökmüşüm. 11 tane sökmüşüm. Hemen sonuncuyu da yaptım. Şimdi burada artık bunu ne yapıyoruz? Söküyoruz. Bunu bu şekilde sökebilirsiniz. Dilerseniz biraz şuradan kesip öyle sökebilirsiniz. Ama bunu söküyoruz. Bunu kullanmıyorum artık. Şimdi hemen 1-2 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi tabanda çizgi oluşmasını istemiyorum. Tabanda çizgi oluşmasını istemediğim için bakın ne yapacağım biliyor musunuz? Şu boşluklara batacağım. Şöyle ikisinin arasına gireceğim ve boşluklara batacağım. İpimi doladım, girdim boşluğa. İpimi doladım, girdim boşluğa. Böylelikle ne oluyor? Boşluklara battığımızda bakın bu şekilde. Diğer türlü yapsaydım, eğer tepelerine batsaydım şurada bir çizgi hattı oluşacaktı ya. Ben o çizgi hattının oluşmasını istemedim bu tabanda ve bakın bu şekilde 2 tane trabzanın arasına giriyorum. Bu şekilde şöyle bir görüntü olmuş oluyor. Görüyorsunuz. Çizgi hattı oluşturmak istemediğimizde, çünkü hep yüzünden gitmediğimiz için ters yüz yaptığımızda biliyorsunuz
bir çizgi oluşur. O çizgiyi istemediğim için ara kanada batıyorum. Çok fazla uzatmıyorum. Çünkü neden? Taban ördüğüm için böyle tabanım çok baylan olsun istemiyorum. Daha sıkı bir taban hattı için. Bakın battığımda çok fazla uzatmıyorum. Hep bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yani bakın bu şekilde sıra sonuna geleceğiz. Yine 2 zincir çekeceğiz. Yine döneceğiz. Yine 2 zincir, yine döneceğiz. Bu şekilde istediğim derinliğe gelene kadar tahmini olarak şöyle bakalım. Şöyle bir 10 santim benim için yeterli olacak. 10 santim olana kadar git gel bir şekilde öreceğim. Şimdi bir sıra sonuna geleyim. Orayı tekrardan göstereyim. Ondan sonra 10 santim olana kadar yolumuza devam edelim. Şimdi burası önemli. Bakın geldim sonuna. En son 2 tane trabzanın arasına da battıktan sonra burada zincirle trabzanın arasına da giriyorum ki göz sayım eksilmiş olmasın. Bakın buraya da yaptım. Şimdi tekrar 2 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Bakın ilk boşluk zaten kendisini gösteriyor. Burada araya giriyorum. İpimi doluyorum. Bakın 2 tane trabzanın arası giriyorum. Yine trabzanların arasına girerek yoluma devam ediyorum. Bakın tepelerine batmıyorum. Aynen bu şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi ta ki 10 santim olana kadar. 10 santim olduktan sonra artık gövdeye dolanmaya başlayacağız. Evet. Bakın bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hemen 10 santim örüp geliyorum. Evet, şimdi bitirdim. Bakın köşede ipimi mutlaka koparıyorum. Hiçbir çantaya asla buradan başlamıyorum. Eğer spiral bir şekilde döneceksem belki, ama onun dışında hiçbir çantayı köşeden başlamıyorum. Ek yerim gözükmesin, ortada kalmasın diye her zaman yandan başlıyorum. Hatırlarsanız ilk başta burada zincirimiz vardı. Ben bir kısmını söktüm. Bakın bu şekilde. Birazını da size göstermek için bıraktım. Şöyle zincirlerinizi sökebilirsiniz. Bakın en sonuncusuna geldik. Bunu artık sıkıştırıyorum. Ve böylelikle istediğiniz sayıyı tutturduğunuzda bırakma şansınız oluyor bu şekilde. Şimdi 10 santim olacak şekilde ördüm. Kaç sıra ördüğümü de hemen söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sırada olmuş benim 10 santime ulaşmış. Sizin tabii kaç sırada oluşursa siz orada bırakabilirsiniz. Şimdi nereden başlıyorum? Çantanın yan ortasından başlıyorum. Bakın buradan başlayacağım örmeye. Yine çakma trabzanla ilerleyeceğiz bu çantada. O yüzden bakın şöyle buradan başlıyorum. Dilerseniz şöyle kıvırma yöntemini yapalım. Hemen göstereyim. Bakın ipimi uzattım. Şöyle çevirdim. Bırakmıyorum ama bakın baş parmağımla tutuyorum. Sonra buradan ipi aldım. Boşluktan, bakın boşluktan geçiriyorum. Yukarıya çektim. İkisini bir çıkarttım. Böylelikle trabzan görüntüsünde bir hani zincir yerine, zincir görüntüsü yerine bir trabzan görüntüsü elde etmiş oluyoruz. Sonrasında ipimi doluyorum. Bakın hemen yan taraftaki ilk trabzandan giriyorum. Yine çakma trabzan. İpimi doluyorum. Hemen bir yanından. Bu arada ipimi de içinden yürütüyorum.
Geldim. Şimdi bu noktaya bakın bir tane daha giriyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bunun içine bir tane, bunun içine iki tane. Şimdi sıradakinin içine yine bir tane giriyorum. Yanındaki bakın şu sıradaki trabzanın içine giriyorum. Buraya ne yapacağım? İki tane yapacağım. Buraya iki tane. Geldim. Şimdi buradaki trabzanın içine öncelikle sırada bir tane vardı. Bu bir taneyi yaptım. Ama sonrasında bakın burası köşe olduğu için buraya bu şekilde toplamda 3 tane yapıyorum. Görüyorsunuz 3 tane yaptım. Şimdi tekrardan artık tepesine dolanmaya başlayacağım. Burada tercih size kalmış. Eğer hep yine boşluklara batarak gidecekseniz o zaman burada da boşluktan gidin. Ama yok ben tepelere batarak gideceğim diyorsanız benim gibi o zaman burada artık tepe noktalarına geçiyoruz. Bakın burada görmüş olduğunuz ilk yaptığımız trabzanların alt noktaları var. Şimdi buralara girerek ilerliyorum. Ben tepelere batmayı tercih ediyorum. Bu çantayı örerken. Bakın burada zaten her ilmeğin üstüne aynen devam ediyoruz. Bir ilmek. Yani her trabzanın üzerine bir trabzan yaparak yoluma devam ediyorum. Tepelerine. Bakın bu şekilde bir görüntü oluşmuş oluyor. Şimdi dilerseniz bu şekilde sıra sonuna kadar geleyim. Hemen köşeyi de tekrardan birlikte yapalım. Bu köşeyi de ortalar zaten aynen örüldüğü için bir sıkıntı yok. Ama köşeleri birlikte örelim. Yanlışlık olmasın. Evet geldik şimdi sıranın sonuna. Bakın en son trabzanın üstüne de yaptım. Burada zincirim kaldı. Şimdi bu zincir boşluğunun içine girdim. Bir tane yaptım. Geldim aynı yere. Bir tane daha yaptım. Geldim aynı yere. Bir tane daha yaptım. Yine böylelikle bu köşeyi de dönmüş olduk arttırarak. Geliyorum artık buraya. Şimdi bu boşluğun içine iki tane. Geliyorum yanındakinin içine bir tane. Buraya iki tane. İkinciyi de yaptım. Şimdi buraya bir tane. İki tane. Buna bir tane. İki tane. Bir tane. İki tane. Yanındakine bir tane. Şimdi geldik. Buna iki tane. Ve bakın son zincir boşluğundayım. Bunun içine yine bir, iki, dönüyorum. Üç tane. Şimdi artık tekrardan bakın normal trabzanlarımızın olduğu yere döndük. Artık burada her birinin bakayım şurada. Şurada bir tane daha trabzanımız var. Her bir trabzanın üzerine artık bir trabzan örerek devam ediyorum. Evet, şimdi bu şekilde diğer köşeye kadar örüp gelelim.
Ondan sonra bu köşeyi yapıp artık burada nasıl birleştirip üst sıraya geçiyoruz onu göstereceğim. Evet, geldim şimdi köşeye. Sonrasında boşluğuna geliyorum ve bu boşluğa 2 tane daha yapıyorum. Yani aynı boşluğa yine 3 tane yapmış oldum. Dönüyorum. Bakın buraya bir tane. Buraya 2 tane. Buraya bir tane. Geliyorum buraya. 2 tane. Bakın ipleri de hep içinden yürüterek yok ettim. Buraya bir tane. Geliyorum buraya 2 tane. Evet. Şimdi buraya birleşeceğiz. Birleşirken nasıl birleşeceğiz? Hemen onu göstereceğim burada. İpimi uzattım. Bakın ilk yaptığım trabzan benzeri yapımız vardı burada. Bu değil. Hemen bunun bakın burada yan tarafındaki gerçek trabzanın tepesine bu şekilde arkadan geliyorum. İpimi geçiriyorum. Arkaya çektim ipimi. Şimdi buradaki bakın ipin uzantısından boşluktan giriyorum. Sıkıştırdım ve ilmeğimi çıkarttım. Tekrardan ipimi uzatıyorum. Bakın biraz önce yaptığım gibi. Buradan sabitliyorum parmağımla. Döndürüyorum. Bakın tığı ipin etrafında döndürüyorum. Ama elim hala bırakmıyorum. Elim sıkı. Alıyorum bu ipi. Bakın tam bu aradan boşluktan geçiriyorum ve kaldırıyorum yukarıya. Böylelikle yine tekrardan aynı yapıyı hazırlamış oldum buraya. Yanındaki bakın trabzanın tepesinden artık dümdüz yoluma devam edeceğim. Artık hiçbir arttırma işlemim yok. Tamamen bakın dümdüz ilerleyeceğim. Köşelerde de ilk sıramızda artık arttırmalarımızı yapmıştık. Bu sırada yolumuza aynen devam edeceğiz. Şimdi örneğimiz bu şekilde olmuş olacak. Tabii uzadığında kendini gösterecek. Şimdi bu şekilde dönüp dolaşıp geliyorum. Tekrardan bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Bakın şaşırırsanız lütfen videonun o kısmını tekrar açıp bakın. Buraya gelip bakın en son buraya trabzanınızı yaptıktan sonra ilmeğinizi uzatıyorsunuz. Bakın en büyük hatalar şundan kaynaklanıyor. Şu ilk görmüş olduğunuz bizim trabzana benzer yaptığımız bu yapının tepesine girmiyoruz. Bakın buna çok dikkat edin. Bunu atlıyoruz. Bir sonrakinin üzerine bakın şöyle arkasından gelerek ipimizi arkaya böyle çekiyoruz. Ondan sonra yaptığımız işlem bunun tepesine oluşturmuş oluyor. Bakın bu çok önemli. Böylelikle hem böyle yukarıya doğru herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız hem de birleşim yeriniz en az bu şekilde belli olacaktır diyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu aşamadayken tabanı ütülemenizi tavsiye ederim. Ben tabanı dönmeye başladım ama şu an masadan da anlayacağınız üzere evde değilim. O yüzden bu çekimi evde yapamadığım için ben şimdilik göstermek için ütülemeden başladım. Ama siz tabanı bitirince mutlaka önce ütüsünü yapın. Ütüyü yaptıktan sonra çantanızı dönmeye başlarsınız. Ben olabildiğince elimle şöyle el ütüsüyle düzeltmeye çalıştım. Ama ütüyü bastığınızda kalıp gibi olacaktır. Bundan sonra örerseniz de örgünüz daha sağlıklı bir şekilde ilerleyecektir. Evet, şimdi bakın ne yaptık bir hatırlayalım. Öncelikle buraya kadar örmüştük biliyorsunuz. Şimdi buradan sonrasına ben örneklerimi koymaya başladım. Buraya kadar kendim yaptım. Çünkü zaten hep aynı şeyi tekrarlayacağız. En son rengimizi yaparken de size göstermiş olacağım. Bakın şimdi şurada görüyorsunuz.
çakma trabzan var. Zaten burada da başlangıç, bakın ilk noktamızda çakma trabzan var. O yüzden dediğim gibi hiçbir değişiklik yok. İşte burayı niye göstermediniz diyeceğiniz bir durum yok. Çünkü buradan sonra da aynı şeyi göstermiş olacağım. Burada sadece size bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Şimdi bu tarz böyle başka bir örnekle başladığınız, bu sık iğne olur fark etmez. Sonrasında eğer bir fileye geçiyorsanız, yani zincirli bir örneğe geçiyorsanız, burada size tavsiyem tığ numaranızı büyütmeniz. Bakın ben buraya kadar 3,5 milimle örmüştüm. Burada 4 milime geçiyorum. Tabii benim elim sık olduğu için yarım ölçek çok fazla etki etmiyor, ama sizin eliniz daha gevşekse mesela siz 25 de büyütebilirsiniz. Yani mesela 3,5 ile örerken 3,75'e geçebilirsiniz. Ya da siz de böyle 4'e geçebilirsiniz. Ama bunu kontrol edin. Yani şöyle baktığınızda, bakın herhangi bir kenara baktığınızda bir marullanma, şöyle bir açılma olmaması lazım. Son derece düzgün ilerlemesi lazım. Bakın çok klasik yıldız örneğimizden koydum ben bu çantada. Çok güzel oldu gerçekten. Hani böyle hem file ama aralarda motifi, bakın görüyorsunuz. Harika oldu. Şimdi en son yaptığımız yeri şöyle bir göstereyim size. Ne yapıyoruz burada? Bitirdiğimizde, yani siz de burayı bitirdiğinizde, yani siz şurayı örerken bitirdiğinizde bu şekilde bitireceksiniz. En sondaki değil, bakın ondan bir önceki yere giriyorum ve ilmek kaydırıyorum. Sonrasında da ipimi çıkartıp bu ipi aynı yerden şöyle alıyorum ve şimdi üstüne örerek gideceğim için bu burada arada kaybolmuş olacak. Şimdi hemen alıyorum ipimi. Bakın siz bunu sürekli tekrar edeceksiniz. Aynı şekilde ilerlemeniz gerekiyor bu noktada. Şimdi geliyorum buraya. Bakın şu örnekleri takip ediyorsunuz. Şu trabzanın üstündeyim şu anda. Girdim. İpimi çektim. Alttan hemen şöyle çok uzatmıyorum. Şöyle bir döndürüyorum. Bunu takıyorum. Bakın boşluktan geçiriyorum. Sonrasında çıkartıyorum. Bu benim ilk çakma trabzanım olmuş oluyor. Şimdi bunu yaptık. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Geliyorum. Şimdi nereye? Şu noktaya. Yani bir tane atlıyorum ve buraya geliyorum. Şimdi burada bu ipler arada gözükür değil mi? Bunun önüne geçmek için ne yapıyoruz? Şöyle daha küçük bir tığ alıyorum. Bunu göstermek istiyorum size hemen. Bakın bu ipi gizleyeceğiz ya. Şöyle arkalardan, bu tarz filelilerde aralardan ipin çıkmasını istemeyiz. O yüzden şu arka kanatlardan bu ipi şu şekilde dolandırıyorum. Bunu dilerseniz bir iğne yardımıyla da kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama bunu diğeri için yapmayacağım. Çünkü diğeri farklı renkte ip olduğu için o belli olur. Onu istemiyorum. O yüzden şu krem olanı bu şekilde dolaştırıyorum. Onu da yeşil olanı ise daha sonra gizlerim. Hiç önemli değil. Şunu tekrardan başlatalım. Bakın tekrar girdim buraya. İpimi alttan çektim. Hafif uzattım. Döndürdüm. Geçirdim. Bu benim ilk trabzanım. Bir tane şöyle buna bir tepe yapıyorum. Bir tane de ara zinciri çekiyorum. Geliyorum. Bir tane atlıyorum hemen yanındakine. Hemen yine bir tane zincir çektim. Yanındakine. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum yanındakine. Bakın bu şekilde filelerimi yapıyorum şu anda. Bir zincir çektim. Geldim yanındakine. Şimdi bir sıra fileyle devam edeceğiz. Tabi bu arada özür dilerim. Tığımı 4 milim almayı unuttum. Bir zincir. Bir trabzan. İkili trabzan yapıyoruz bu noktada. Aralara bir zincir çekiyorum. Bakın görüyorsunuz. Böylelikle bir file yapıyoruz. Bakın bu da aynısı. O yüzden
Burayı göstermememin sebebi bu. Şimdi aynısını yapıyorsunuz zaten. Siz bu işlemi şuradan itibaren yapmaya başlayacaksınız. Son kez gösteriyorum. Bir zincir çektim, geldim, bir, ikinciye girdim. Evet. Şimdi bu şekilde bir sırayı dolaşıp gelelim. Evet, geldik şimdi ek yerimize. Artık burada bir üst sıraya geçip normal yıldız desenimizi koymaya başlayacağız. Şimdi hemen bir zincirimi çektim. Bakın görüyorsunuz. Buradaki geliyorum. Şöyle aradaki zinciri bırakıyorum bakın. Şu aralarda birer zincir bırakıyorduk ya, aynı şekilde bırakıyorum. Ve buradaki zincirin tepesine ilmek kaydırıyorum. Şimdi bir üste çıkacağız. Artık normal bir şekilde yıldızlarımızı kurmaya başlayacağız. Bunun için 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakın 3 tane zincirimi çektim. Hafif hafif uzatıyorum ilmeğimi. Geliyorum şu ikinci zincirden giriyorum. Şöyle girdim. Hemen buradaki altındakinden giriyorum. Bakın 3 tane yaptı. Şimdi şu ilmek kaydırmayla beraber buradan giriyorum. Böylelikle ilmek kaydırmayı da oraya bir güzelce yaslamış oldum. Bakın yine dibinden giriyorum. Ne oldu? 4 tane oldu. Şimdi bir tane buradan görüyorsunuz. Şu boşluktan. Ama bu şekilde almıyorum bunu. Şuradaki zincire batarak aradaki zincirden alıyorum. Ve son olarak bir tane de şu trabzandan alacağım. Onu alırken de bakın trabzanın tepesiyle beraber şuradaki bir V görüyorsunuz. Bu V'den de girerek aldım. Görüyorsunuz tığımın üstünde 6 tane var. Şimdi 6'sını birden topluyorum ve sıkıştırıyorum. Şimdi ilk kısmı oluşturduk. Buradan sonrası kolay. Bakın şimdi uzattım. Biraz uzatıyorum. Çok da değil. Geldim şuradaki bakın ilk şu yıldızın göbeğindeki biraz önce yapmış olduğum boşluğa girdim. Buradan ilmek çıkarttım. Çeviriyorum şöyle yıldızı. Şu alttaki en son yaptığım yerin bakın arka kanadından giriyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi en son battığım yere giriyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Sonrasında artık şimdi bakın buraya kadar yerimizde saydık. Bu 4 ilmeği çıkartırken bakın hiç ilerlemedik henüz. Şimdi 2 ilmek ilerliyoruz. Bir tane buradaki zincir bakın kısmına battım. Bir tane de buradaki trabzana nasıl batıyorum? Yine göbekten batıyorum. Girdim. Şimdi 6'sını birden topladım ve bir tane bakın zincirle sıkıştırdım. Görüyorsunuz yıldızımızın altını yapıyoruz şu anda. Yani yarısını oluşturuyoruz. Uzattım. Geldim buradaki boşluğa girdim. Geldim arka kanattan. Bakın yine en son battığım yere battım. Ve 4 taneyi oluşturdum. Şimdi geliyorum bir tane zincire. Bir tane trabzana. Ne oldu? Tığımın üstünde yine 6 tane var. 6'sını bir topluyorum. Ve şimdi sıkıştırdım. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Son kez gösteriyorum. Dikkatle izleyelim. Yine hafif uzattım. Tutuyorum bakın. Baş parmağımı nasıl topluyorum. Buradaki göbeğe girdim. Bir ilmek buradan çıkarttım. Şu alttaki bacakların arkasına geçiyorum bakın. Arkadaki en öndeki kanattan bir ilmek çıkarttım. Bir tane trabzandan çıkarttım. Yine bir tane zincirden, bir tane de sıradaki yine trabzandan. Böylelikle tığımda 6 tane var. 6'sını bir çıkartıp sıkıştırıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldikten sonra yıldızımızın diğer yarısını yapacağız. Bakın şu alt kısmını yapıyoruz şu anda. Şu üst kısmını yapacağız bir sonraki sırada. Evet, şimdi şöyle sıra sonuna geldim. En sonuncusunu yapacağız birlikte. Şöyle uzattım ilmeğimi biraz. Girdim. Bakın şuradaki yıldızın göbeğine çıkarttım. Bir tane arka kanattan aldım. Bakın en son batılan trabzana girdim. İlmek çıkarttım. Bir tane zincirden aldım.
ve yine bir tane bakın buradaki görmüş olduğunuz trabzana girdim göbeğine. Geldim, tığımda 6 tane var. Şimdi 6'sını bir çekiyorum ama burada sıkıştırmıyorum. Ne yapıyorum? Şu bir önceki yapılmış olan yıldızın tepesinden giriyorum ve bu ilmeği bunun içinden geçiriyorum. Şöyle sıkıştıralım. Evet. İşte bu şekilde. Arada hiçbir şekilde boşluk olmadan böylece ne yapmış olduk? Yıldızları birleştirmiş olduk. Şimdi burada şöyle geri geliyorum. Bakın. Şuradaki o yıldızın göbeğine geliyorum. İlmek çıkartıyorum ve yukarı çıkıyorum. Şu şekilde yukarıya çıkmış olduk. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Hemen aynı noktaya çakma trabzan yapıyorum. Yani bu yıldızın şu anda tepesine 2 tane çakma trabzan yapılmış oldu. Tığımı doladım. Hemen yanındaki yıldızın göbeğine girdim. 2 tane de oraya yaptım. Yine girdim yanındaki yıldızın göbeğine. Bakın 2 tane de oraya yaptım. Trabzanlarımın yüksekliğini nasıl ayarlıyorum? Bakın alttaki yıldızın bacağı ne kadarsa üstü de aynı şekilde olması gerekiyor ki düzgün bir yıldız görüntüsü elde edelim. O yüzden gereksiz uzatmayacağız. Alttakiyle dengelemeye çalışacağız. 2. Bu şekilde her yıldızın göbeğine bakın. 2 tane çakma trabzan yapıyoruz. Diğer adı yalancı trabzan, diğer adı tekli trabzan, bir sürü ismi var. Yalancı sık iğne diyen de var aynı şekilde. Bakın bu şekilde birer birer çakma trabzanlarımı yapıyorum. Görüyorsunuz her yıldız göbeğine 2 tane 2 diye gidiyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Yine sıra sonuna geldiğimizde üst sıraya nasıl çıkacağız onu göstereceğim. Yine üstüne bakın aynı şekilde bir file yapacağız. Bir sıra file yapacağız. Sonrasında artık hasır rengimizle devam edeceğiz yolumuza. Hasır rengimize geçip ağız kısmına geçiyoruz çantamızın. Artık çok az kaldı. Hemen bu sırayı da bitirip geliyorum. Evet şimdi geldim. Bakın artık bitirdim. Şimdi şurada ilk trabzan benzeri yaptığımız yer vardı. Hemen oraya ilmek kaydırıyorum. Geliyorum. Bakın tam bu noktaya. Şimdi ipimi aynı noktada arkaya doğru çekiyorum. İlmek kaydırdığım noktada. Aynı yerden bir daha giriyorum. Bir ilmek daha çekiyorum. Bakın arkadaki ilmeği de takıyorum. Ve yukarıya geçiyorum. Pardon. Şu öndeki ilmeği ne yapıyoruz? Şöyle bir kıvırıyoruz. O şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi oldu. Şimdi tekrardan bir zincir çekiyorum. Bir tane daha şöyle yataydaki ara boşluk için çekiyorum. Tığımı doluyorum ve görmüş olduğunuz tam şu her tepedeki 2 tanenin ilkine. Görüyorsunuz tam şu noktayı tam buraya 2 seferde çekiyorum. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum yanındakine. 2. Bir zincir atladım yanındaki. 2. Bakın bu şekilde filemizi oluşturmaya başladık şu anda. Bir zincir, ikinci. Bir zincir. Bir tane atlıyorum yanındaki. 2. Bir zincir atladım. Evet. Bir zincir çekiyorum. Alttan da görüyorsunuz çakma trabzanın tepesine atlıyorum ve bu şekilde filelerimi oluşturuyorum. Yine aynı hizada olacak şekilde. Hemen yine bu sırayı komple dolaşıp geliyorum. Geldikten sonra artık burada birleştireceğiz, bitireceğiz ve nereye geçeceğiz? Diğer artık ana hasır rengimize geçeceğiz.
Evet, şimdi geldim, artık bitirdik. Bakın ilk yapmış olduğum şu trabzan benzeri o zincirli yapının, geliyorum şimdi tepesine, buraya bir ilmek kaydırıyorum ve bitiriyorum. Şimdi bunu bu şekilde bitirebiliyoruz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü üzerini örerek devam edeceğiz artık. Şimdi öncelikle burada neyle başlayacağız? Çakma trabzanla başlayacağız. Şöyle tam buradan başlayalım dilerseniz. Aynı trabzanın tepesinden başlayalım. Çektim ilmeğimi, hafif uzattım, döndürdüm. Bakın her zamanki gibi şöyle içinden geçirdim. Boşluktan geçiriyorum. Ve bu şekilde bir çakma trabzan elde ettim. Hemen ne yapıyorum? Artık şu görmüş olduğunuz alt kısmı, şuraya boşluğa giriyorum. Yine bir çakma trabzan. Geldim. Nereye giriyorum? Bakın tepesine değil. Şu tepeye değil. Tepeyi alırken şu kanadı da alıyorum. Şuradaki V'nin bu kanadını da alıyorum. Yani battığım yerde, noktada şöyle bir 2, 3 tane ilmek olmuş oluyor. İplerimi de içinden yürütüyorum. Evet, şimdi bir tane boşluğa, bir tane, bakın sade tepesi batsam şurada 2 tane olurdu. Buna neyi de alıyoruz? Bakın şurayı da alıyoruz. Şu görmüş olduğunuz şu kanadı da alıyoruz. Üçü birden. Bu sizin çakma trabzanlarınızın aynı hizada olmasını sağlıyor. Çünkü biliyorsunuz boşluğa, yani şuradaki zincir boşluğuna battığımızda tepesine battığımız o zaman farklı yükseklikte olurlar. Bunu dengelemek için, eşit yükseklikte tutmak için buradaki trabzanın göbeğine batıyoruz. Bir tane boşluğa, bakın bir tane, yeri zaten belli, görüyorsunuz. Girdim, çakma trabzan. Böylelikle bakın ikisi de aynı hizada oldu. Bir boşluk, bir tane göbeğine. Şimdi bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Evet, şimdi geldik. Bakın yine birleşim yerine. İpimi uzatıyorum. Şu ilk yapmış olduğum değil. Bakın yanındaki ikinci çakma trabzanın şöyle önden yerini belirliyorum ama arkadan giriyorum. İpi arkaya çektim. Sonra bakın ipin uzantısı burası. İpin uzantısından giriyorum. Görüyorsunuz. Aynı şekilde bakın ipin uzantısından girdikten sonra arkaya çektiğim ilmeğe giriyorum ve sıkıştırıyorum. Sonrasında buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın görüyorsunuz tepesine gelmiş oldum. Yine aynı şekilde döndüm. İlmeği bakın boşluktan çektim ve yukarı doğru bir trabzan yapmış oldum. Şimdi bu trabzanın tepesi yerine geçiyor. Bu da aradaki boşluk yerine geçiyor. İlmeğimi doladım. Bir taneyi atlıyorum. Şimdi yanındakinin tepesinden başlıyorum. Bir boşluk, bakın. Bir zincir. Bir zincir, bir boşluk. Şimdi bu şekilde bu sırayı da trabzanlarla tamamlayacağım. Aynı fileyi yapıyoruz. Bir alt sırada yaptığımız, bakın şuradaki yaptığımız filenin aynısı. Bir boşluk bırakıyorum. Giriyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir, bir boşluk atladım yanındaki. Yine hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldim şimdi tekrardan sıranın başına. Bir zincirimi çekiyorum. Geliyorum şimdi buraya. Şurası değil, bakın bu. Aradaki bir zincir boşluğunu bakın bırakıyoruz. Şöyle geriye doğru geldiğinizde trabzan, bir önceki zinciri bıraktım. Bir önceki zincire girdim ve ilmek kaydırdım. Bakın buraya ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi aynı boşluktan bu ipimi arkaya çekiyorum.
Şöyle. Aynı boşluktan tekrar giriyorum. Önden de bir ilmek çekiyorum. Ama bu ilmeği şöyle kıvırıp takıyorum. Arkadakine de taktım. Evet. İşte bu şekilde bir üst sıraya çıkmış oldum. Hemen yanındakinden başlıyorum. Bakın yine aynı şekilde trabzanın göbeğinden giriyorum. Yine bir boşluğa çakma trabzan, bir tane trabzanın göbeğine çakma trabzan. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Bundan bu sefer bir sıra değil 2 sıra yapacağız. Unutmayalım. Yine şurada gösterdiğim yöntemle üst sıraya geçiyorsunuz. Yukarıya çıktık. Bir sıra daha yaptık. Artık ondan sonra ağız kısmını kapatacağız. Bitiriyoruz ağız kısmını. Çantamız bu kadar. Şu dediğim gibi şundan bir tane daha yapacağız. Ondan sonra ağız dolaşmaları, ilmek kaydırmaları vesaire onlarla devam edeceğiz. Evet, geldim şimdi sıra sonuna. Artık buradan sonra ağız kısmımıza ters sık iğne dolaşmaya başlayacağız. Şimdi bunun için öncelikle geliyorum. İpimi yine uzattım. Yine bakın şu birinci değil ikincinin tepesinden girdim. Ve bu ipimi arkaya çektim. Sonra tuttum. Yine ipimin uzantısından girdim. Sıkıştırdım. Ve buradan bir ilmek çıkarttım. Şimdi bunu bu şekilde bir zincirle sıkıştırıyorum. İpimi birazcık uzatıyorum. Şimdi ters sık iğneye gideceğimiz için geri geri geleceğiz artık bu noktadan sonra. Bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine girdim. Bakın tığıma dikkat etmenizi istiyorum. İpi alttan şu şekilde çektim. Burada yukarıya çıkartıyorum. Tığımın üstünde 2 tane var. İkisini bir çıkarttım. Geldim şimdi bakın hafif uzatıyorum. Bunu atlıyorum. Buraya geliyorum. Girdim. Tığımın bakın kafasını aşağıya çevirdim. İpi taktım. Çıkarttım. Tığımın üstünde 2 tane var. İkisini bir çıkartıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Biraz uzattım. Bunu atladım. Yanındakine geçtim. Buradan ilmek çıkarttım. İkisini bir. Bu şekilde yani aslında normal yapmış olduğumuz sık iğnelerimizi tersten yapıyoruz. Ama bunu yaparken birer tane atlıyorum. İlmeğimi de uzatıyorum. Böyle çantamızın ağzı bu sayede biraz toparlanmış. Daha dik bir duruş kazanmış oluyor. Bakın bu şekilde şimdi ilerliyorum. Burada nereye batıyorum? Battığım yere dikkat edelim. Tepelerine. Bakın şöyle 2 kanadı birden alacak şekilde tepelerine batıyorum. Şimdi bu şekilde hemen bir tur dolaşıp geliyorum. Buradan sonra ilmek kaydırmaya geçeceğiz. Evet geldim bakın en son. İlk başladığım yer burası. Buraya yapmıyorum. Öncesinde en son yaptığım yer ise burası. Şimdi o ilk başladığım yerden tığımı geçiriyorum. Bakın tam o noktadan tığımı geçirdim. Ve bu ilmeği şimdi buraya ön tarafa çekiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın artık ilmek kaydırmaya geçiyoruz. Şu yapmış olduğumuz bakın her bir trabzanın tepesine giriyorum ve ilmek kaydırıyorum. Girdim, ilmek kaydırdım. Şimdi ağız kısmına bu şekilde güzel bir böyle dirilik katıyoruz. Çünkü en fazla deforme olan yerler çantaların ağız kısımları oluyor. Fazla esnemesin, böyle daha sağlam olsun diye bu şekilde ilmek kaydırmayla dolaşacağız bu kısmını. Hemen şimdi bir sıra dolaşıp geliyorum. Buraya geleceğim. Sonrasında bir sırada hemen şu altına yapacağız. Aynısını dediğim gibi şu kısmı daha sıkı ve diri olsun diye. Onu yaptıktan sonra astar kısmına geçeceğiz. Çünkü astar bizim için bu çantada isteyenler için tabii ki de istemeyenler koymayabilir. Saptan önce yapılması gerekiyor. Çünkü saplarımızı
bu deliklerden takacağız. Sapı delikten takacağımız için buradan şöyle, eğer elinizde dikiyorsanız astarı çantaya o zaman sıkıntı yaşamazsınız. Ama ben makinede, bakın şuradan hemen şu sırada makinede dikeceğim. Yani astarı çantaya makinede monte edeceğim. O yüzden benim sapları takmadan bu işi halletmem gerekiyor. Şimdi bunu da size önden söylemiş olayım. İlmek kaydırmamı yapayım, geleyim. Şu alt sıraya nasıl geçeceğiz? Buraya ilmek kaydırmayı nasıl yapacağız? Sonra bir de onu göstereceğim. Evet, geldik şimdi sıranın yine sonuna. Bakın en son ilmek kaydırmamı da yaptım. Hemen bakın ipimi uzatıyorum. En son yaptığım ilmek kaydırma yaptığım noktadan arkadan giriyorum. Şimdi tığım biraz büyük. Malum 4 milimle çalışıyorum. O yüzden küçük bir tığ alayım. Delik büyümesin daha da. Şimdi ipimi arkaya çekiyorum. Bu tarafı büyüttük şimdi. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle bakın 2 tane zincir çekiyorum. İniyorum aşağıya. Şimdi bir alt sıradaki ilmeklerden bunu aşağıya çekiyorum, bu ilmeği. Ne yaptım? Burada zincirle aşağıya ipi indirmiş oldum. Tabi siz dilerseniz ipi kesip buradan yeni ip tutup sıfırdan tekrar başlayabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Yine ne yapıyorum? Normal tığımı takıyorum. Başlıyorum. Her ilmekten bakın zaten yerleri belli, delikleri belli. Görüyorsunuz. Yine giriyorum. Ve buralara da ilmek kaydırmalarımı yapacağım. Şimdi en son sıra sonuna geldiğimizde artık ipimizi nasıl temizliyoruz? İlmek kaydırmayı ipi kestiğimizde nasıl böyle bir bütün görüntüsü veriyoruz? Onu göstereceğim. Bakın bu şekilde yaptık. Görüyorsunuz içeriden belli bile olmuyor. Şurada bir zincir var aşağı inen sadece. Bu şekilde hiç ipi koparmadan yolumuza devam edebiliyoruz. Bakın aynı şekilde bu sırayı da yaptığımız için artık çantamızın ağzı çok daha böyle dolu dolu diri diri duruyor. Burayı da dolaşıp gelelim. Bunu bitirelim ve hemen saplara geçelim. Evet, geldik yine bakın ek noktasına. En sonuncusunu yapmıyoruz. En sonuncusunu bırakıyorum. Burada ne yapacağız artık? İlmek kaydırmamızı iğnemizle birlikte yapacağız. Hemen ipimi kesiyorum. Ve hemen iğneme takıyorum. Bakın şuradaki ilk ilmek kaydırmadan girdim. Şöyle 2 kanadından birden giriyorum. Ve burada da ipin çıktığı yerden arkaya geri gidiyorum. Bakın böylelikle iğnemizle biz bir ilmek kaydırma zaten oluşturmuş olduk. Böylelikle görüntü bütünlüğünü de sağladık. Şimdi artık bu ipimizi gizleme zamanı. Şöyle bir sabitliyorum. Şu ilmekte sıkıştırdım. Şimdi artık yatayda şu trabzanların arasından gizliyorum. İşte bu kadar. Ve çantamız artık tamamen bitmiş durumda. Görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen sap kısmına geçiyorum. Sap detayına geçiyorum. Şunu da görmenizi istiyorum. Bakın ağız kısmını ilmek kaydırmalarını ve ters sık iğnesini yapınca çantamızın ağzı çok güzel bir form kazandı. Bakın şöyle içe doğru ne oldu? Birazcık toparlandı. Bu da çantamızın daha güzel görünmesini sağlıyor. Hemen saplarla devam edelim. Saplarımızı yine çok sevdiğim sapı yapacağım sizlere. Aldım. Bakın tutuyorum. İlmeğimi geçirdim. Şöyle tutuyorum. Düğüm olmasın diye. Şimdi bir tane çekiyorum ilmek. İçinden geçirdim. Bırakmıyorum. Şimdi bir tane daha çekiyorum ve bırakıyorum. Bakın böylelikle düğümsüz bir başlangıç sağlamış oluyorsunuz. Ben her zaman bu şekilde
başlarım çantalarıma. Hem bu size fazladan ilmek attıysanız rahatlıkla sökme kolaylığı sağlar. Hem de o köşelerde o kocaman düğüm görüntüsü oluşmamış olur. Hemen şöyle 2 tane zincirimi çektim. Şu birinci gördüğünüz gibi şu ilk çektiğim zincirden girdim ve bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi şunu görmenizi istiyorum. Şurada 2 tane zincirimiz vardı ya. Şu 2 zincirin alttaki şu kanatlarına giriyorum. Bakın bir tanesini aldım. Şimdi geldim. Şu ilk zincirinkini de aldım. Şimdi içinden şöyle ilmeğimi çıkarttım. Çektim yukarı. Şimdi tığımda 2 tane var. Ve bakın bu şekilde aynı bir sık iğne yapar gibi içinden ilmeği çıkartıyorum. Bakın şimdi altta bana doğru, bana dönük 2 tane kanat var. İkisine birden giriyorum. İlmek çıkartıyorum. Yine sık iğnemi yapıyorum. Bakın yine altta 2 tane kanat var. Yine buraya giriyorum. İlmek çıkartıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Yine altta 2 tane kanat var. Hep bu şekilde döndürdüm. Bakın döndürdüm. Sık iğnemi yaptım. Hemen altta benden tarafta 2 kanat oluşuyor. Buradan giriyorum. Yine içinden ilmek çıkartıyorum ve yine sık iğnemi yapıyorum. Yine alttaki 2 kanada giriyorum. Çıkarttım ve sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde şimdi ben size göstermek için bunu tek kat olarak çalıştım. Neden? Çünkü 2 katlı çalıştığım zaman gözünüz karışıyor. Yani şu görmüş olduğunuz bütün ipler çift kata çıktığı için haliyle sizin de gözünüz karışıyor. Bunun önüne geçmek için ben size anlatımını bakın tek kat iple yaptım. Ama bakın görüyorsunuz bu çok küçük bir gördüğünüz üzere sap. Yani çok ince bir sap. O yüzden bunun daha kalın olması lazım bu çanta için. Büyük bir çanta yaptık çünkü. O yüzden ben şimdi aynısının 2 katlısını yapacağım ve toplamda artık düğümler dahil bu sapı kaç santim örmem gerektiğini şimdi biraz sonra sizlere söyleyeceğim. Evet, şimdi artık bakın finale çok az kaldı. Çantamızın astarını yaptık. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Şu kısımdan hemen makineyle dikişini yaptık. Şu şekilde ceplerimiz var. Böylece böyle çok daha kolay ve pratik bir şekilde astarlamamızı halletmiş olduk. Böyle elde tutturmak özellikle bu tarz büyük çantalarda bayağı bir zaman alabiliyor. Bu işi makinede hallederseniz çok daha pratik olacaktır. Şimdi geldik. Bakın çantamızın saplarını hallettim. Gördüğünüz gibi 2 kattan yaptığım için çok daha güzel, tok ve diri duran saplarım olmuş oldu. Saplarımın hemen şimdi sizlere uzunluğunu da söyleyeceğim. Ben toplamda 70 santim olacak şekilde saplarımı ördüm ve sonrasında bakın şu şekilde deliklerden geçirerek bunları bu noktalarda dikiyorum. Şimdi nasıl diktiğimi göstereceğim. Bakın 3 tanesini bunu ve bunu diktim. 4.'sünü birlikte dikeceğiz. Saplarımı tam olarak nereye taktım hemen onu göstereyim. Santim olarak vereceğim hem de file sayısı olarak ölçüleri vereceğim. Şimdi şöyle hem santim olarak bakalım. Aralık kaç santim? Bakın aralık tam 18 santim. Yani bir sapla bir sapın arası 18 santime karşılık geliyor. Ve aynı zamanda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 file de aralarında var. Hemen şimdi bu arada başında ve sonunda ip bırakmayı unutmuyoruz. 2 kat iple çalışıyoruz. Tekrar söylüyorum. Başta ve sonunda dikmek için bir pay bırakıyoruz. Bakın çok fazla değil. Şöyle 20 santim kadar bir ip bırakmamız bizim için yeterli. Şimdi geliyorum. Bakın üst dümdüz olacak. Geçirdim. File deliklerini bu yüzden bırakmıştım. Burada şöyle geliyorum. Alttan
çıktım yukarıya. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde girdim. Görüntüyü bozmadan yani diktiğimiz yerler en az belli olacak şekilde dikmeye çalışıyoruz bu noktada. Biraz inelim, daha net bir şekilde gösterebileyim sizlere. Bakın şu kenarlarını iki taraftan şöyle bir birleştiriyorum. Şöyle bu şekilde. Şimdi diğer tarafa geçelim. Yine bakın burada da aynı şekilde şöyle iki kenarını birleştiriyorum. Evet. Şimdi tekrar ortadan bir tur daha geçelim. Böyle zorlandığınız yerlerde bu şekilde yardım alabilirsiniz penseden. Evet. İşte bu kadar. Evet, çantamız hazır. Dilerseniz şöyle içlerin içine birazcık eşya koyayım. Ve çantamızın dik duruşuna da bir bakalım. Ve finaldeyiz. Bakın görüyorsunuz, artık çantamızı tamamladık. Karşıdan duruşu da bu şekilde oldu. Şöyle hemen yakından göstermek istiyorum. Yıldız model gerçekten çok yakıştı. Ama böyle çok da boğmadı. O fileler çok güzel dengeledi. Alt kısmı bu şekilde yaptığımız zaman çantaları dilerseniz astarlamadan da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ama ben astar çalıştım. Şöyle zaten biraz önce görmüştünüz. Bakın makineyle, doğrudan makineyle dikişi yapıldı. Çantamızın çıt çıt takmadım ben henüz. Siz dilediğiniz gibi çıt çıtını takabilirsiniz. Dilerseniz deri, dilerseniz örgüden yapabilirsiniz. Dilerseniz de dikmeli çıt çıt kullanabilirsiniz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Eni boyu hakikaten şahane oldu. Ben çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hem günlük hayatta hem de plajlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu güzel çantamı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Özellikle yorumlarınız çok kıymetli. Emeklerimizin karşılığını alabilmemiz, videolarımızın daha çok kişiye ulaşabilmesi için sizin de katkılarınızı bekliyorum. Lütfen esirgemeyin. Küçücük de olsa eğer bu çantayı benimle ördüyseniz bir yorum bırakmadan sayfadan ayrılmayın diyorum. Özellikle zil butonunu da aktif hale getirirseniz o zaman da işte ben bir video yayınladığımda hemen size bildirim olarak gelecek. Böylelikle yeni yayınladığım çanta videolarımdan da haberdar olabileceksiniz diyorum. Ben yeni modelimle gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.